Muhtemel MetaMask airdrop'unu kaçırmamak için ne yapmalıyız? Herkese merhaba arkadaşlar. Kripto Kurdu YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben proje ekibinden Ali. Bildiğiniz üzere Arbitrum süper bir airdrop yaptı ve kanaldaki birçok kişi binlerce dolar kazandı. Hem bu airdrop'u kazananlar hem de kazanmayan herkes yeni airdrop arayışı içine girdi. Birazdan anlatacağım MetaMask'a dahil hiçbir projede airdrop kesin değildir. Belli projeler airdrop yapacaklarını önceden duyururlar ancak bunların da verdiği miktarlar genelde düşük olur. Asıl güzel paralar Arbitrum gibi bekleten projelerden gelir. İşte Arbitrum gibi uzun bir süredir airdrop beklentisi olan bir proje var ki o da MetaMask. Şimdi sizlere MetaMask üzerinden yapabileceğimiz tüm işlemleri göstereceğim. Ama onlara geçmeden önce MetaMask'ın cüzdan güvenliği ile ilgili çok güzel bir gelişmesi var. Kısaca ondan da bahsetmek istiyorum. Örnek olarak PancakeSwap'ta göstereceğim bunları. Bu özellik sadece BSC'de değil, EVM üzerindeki yani MetaMask'ta bulunan tüm ağlarda geçerli bir özellik. Cüzdanlar iki farklı şekilde hacklenebilir. 1. Cüzdan kelimelerinizi çaldırmanız. 2. Cüzdan üzerinden vermiş olduğunuz izinler. Bu izinler doğrultusunda karşı tarafın cüzdanımızdan bir işlem yetkisi veriyoruz ve normalde bu yetki hep sınırsız olarak verilirdi. Ama artık bu yetkiyi kendimiz ayarlayabiliyoruz. Şimdi bu dediklerim lafta kalmasın. Bunları uygulamaları olarak da göstermek istiyorum. Şimdi PancakeSwap'a girip buraya cüzdanımı bağlıyorum. Bu şekilde cüzdanımı bağladım. Benim daha önce yetki vermediğim VBNB coin'ini seçtim. Ardından da herhangi bir coin'i seçiyorum. Ve burada bir şekilde swap yapmak istersem eğer. Swap yapmadan önce benden böyle burada enable VBNB diyor ama bu genelde approve yazısıyla karşımıza çıkar. Normalde de bu işlemin ismi zaten approve'dur. Bu approve işlem yetkisini vermemiz gerekiyor. Şimdi ben burada approve'a çıktım ve karşıma böyle bir ekran geldi. Bu MetaMask'ı zaten sık sık kullanan kişiler burayı gördüğünde bir şaşıracaklar. Çünkü normalde karşımıza böyle bir ekran gelmiyordu. Biz direkt böyle sonraki diyorduk, sonra onayla deyip işlemimizi veriyorduk. Böyle hemen 2 dakikada oldu bittiye getiriyorduk olayı. Ama artık karşımıza böyle bir ekran gelecek. Bu ekran ne demek? Daha doğrusu bundan önce approve ne demek onu anlatayım. Approve dediğimiz olay, mesela ben burada yapacağım bu swap'ta. Bu sadece swap için de geçerli değil. Stake de olabilir veya cüzdanın kullanılabileceği, cüzdan içerisindeki bakiyelerin, coinlerin, tokenların kullanılabileceği herhangi bir işlemden önce cüzdan bir güven ister. Yani aslında burada cüzdan bize şunu soruyor. Sen bu akıllı kontrata güveniyor musun? Biz bu approve'u onayladığımızda da cüzdana şunu diyoruz. Evet, ben bu akıllı kontrata güveniyorum. Bu akıllı kontrat benim cüzdanımdan artık işlem yapabilir. Olay aslında orada bitiyordu. Ama artık bu güven olayında bir limit getiriyoruz. Yani burada diyoruz ki tamam, ben bu akıllı kontrata güveniyorum ama örneğin benim cüzdanımda 50 tane BNB olduğunu varsayalım ve buraya 1 yazıyorum. Şöyle sonraki diyeyim hatta. Onayla dediğim zaman burada yaptığım işlem şu demek. Ben bu akıllı kontrata güveniyorum ama ne olur ne olmaz ben bu akıllı kontrata sadece 1 BNB'lik limit koyuyorum. Yani bu akıllı kontrat sadece maksimum 1 BNB'lik işlem yapabilir. Bu herhangi bir süre sınırı yok. Sonsuza kadar gidebilir bu. Örneğin bugün geldiniz 0.5 BNB'lik bir işlem yaptınız. Yarın gelip 0.3 BNB'lik bir işlem de yapabilirsiniz mesela. Size ikinci kez bir approve istemez çünkü cüzdan biliyor ki sen bu akıllı kontrata 1 BNB'lik limit koydun ve 1 BNB'lik sen bu akıllı kontrata güveniyorsun. Ancak mesela aradan bir ay geçti diyelim. Tekrar geldin. İşte 2 BNB'lik bir işlem yapmak istedin diyelim. Sen buna daha önce approve vermiştin ama senden tekrar approve isteyecek. Çünkü artık o yetkinin sınırına ulaştın. 1 BNB geçtiği için hatta 0.5 bir zaman, 0.3 bir zaman, işte tekrar geldiğinde bir 0.5'lik daha yaptığın zaman yine senden approve isteyecek. Çünkü maksimum bir BNB olarak belirledim bunu. Hani bu tek seferlik işlemler için değil, toplamını kapsayan bir olay olduğu için senden tekrar bir approve yetkisi isteyecek. Ve bu sadece BSC ağına değil, diğer tüm ağlara da geldi. Örneğin Arbitrum ağındaki bir DAO'ya girip buradan stake yapmak istersem eğer şöyle cüzdanımdan Arbitrum ağına geçiş yapıyorum. Şu şekilde stake kısmına geleyim ve diyelim ki ben buraya 10 tane ARB stake edeceğim. Gördüğünüz gibi stake işlemini yapmadan önce
bana buradan approve diye bir kısım geldi. Bu approve'un ne olduğunu zaten artık biliyoruz. Şimdi karşımıza bu geldi. Diyor ki sen bu akıllı kontrata güveniyorsun ama hani ne kadarlık güveniyorsun? Mesela ben buraya varsayılan kullanım dediğim zaman burada belirlediğim sayı çıkıyor. Mesela ben bunu 20 yapabilirim. 20 yapıp sonraki deyip onaylarsam bu akıllı kontrata 20 ARB'lik güveniyorum anlamına gelir. Şu an 10 ARB stake ettim. İşte yarın gelip bir 5 tane daha stake edebilirim. Ama işte mesela daha sonradan gelip bir 10 tane daha stake edemem. Ya edebilirim ama öncesine bir approve, bir yetki verme işlemi daha yapmam gerekiyor. Eğer bunu düzgün ayarlayabilirsek, mesela bir PancakeSwap'ta gösterdim. Ardından işte buradaki Bluetooth Dağı'da gösterdim. Bunlar tamam güvenilir platform olabilirler. Ancak burada işlem verdiğimiz yetkiler, özellikle PancakeSwap'ta işlem verdiğimiz o coin'in ne olduğunu bilmiyoruz. Kontratını bilmiyoruz. Dolayısıyla buradan verdiğimiz yetkileri olabildiğince minimum düzeyde ayarlayalım. Gerekirse tekrar approve verelim. Burada ödediğimiz fee öyle çok önemli bir fee değil. Örneğin Arbitrum'da yaklaşık işte 10 bin 20 bin tane cüzdan, belki daha fazla bile olabilir, sayıyı tam hatırlamıyorum, hacklendiği için bu kişiler airdroplarını alamadı. Biz de zaten bu cüzdanları airdrop için kullanıyoruz. Dolayısıyla bu cüzdanları çaldırmamak adına bu özelliği muhakkak kullanalım. Şimdi bunları da anlattıktan sonra asıl konumuza, yani MetaMask'tan nasıl airdrop kazanabiliriz? Daha doğrusu MetaMask'ta olası bir airdrop olursa bundan nasıl yararlanırız? Hemen onu anlatayım. Şimdi bunu anlatmadan önce de size 2 tane video göstermek istiyorum. Şu şekilde, ikisi de bizim kanalımızda olan videolar. Bir tanesi yaklaşık 2 yıl öncesinden çekilmiş bir video. Bu videonun konusu işte airdrop beklenen projeler ve bu projelerden biri de MetaMask'tı. Şimdi burada şöyle düşünebilirsiniz. 2 yıldır airdrop bekleniyormuş, hala airdrop yapmadılar diye düşünebilirsiniz ama Arbitrum'da da yine yıllarca beklendi. Yani bir yıldan uzun bir süre Arbitrum'dan airdrop yapması beklendi. Ve airdrop'unu da yaklaşık bir hafta önce yaptı. Ve bu süreçte Arbitrum ağını düzenli olarak kullananlar 10 bin 20 bin dolarlara kadar paralar kazandılar. Bir diğer göstereceğim videoda yine 5 ay öncesine ait bir video. Bu videoda da MetaMask'a gelen portföy kısmının nasıl kullanıldığını anlatmışız. Şimdi bu portföy kısmında yeni özellikler eklendi. Şimdi hemen buraya gidebilmek için şöyle MetaMask'ımıza bir kere tıkladık. Açılmasını bekledik. Bu açıldığı zaman bu varlıklar etkinlik kısmının hemen altında portföy sitesi yazıyor. Buna bir kere tıklamamız yetiyor. Buna bir kere tıkladığımız zaman bizi MetaMask'ın portföy kısmına yönlendirdi. Şimdi 5 ay önceki videoya baktığımız zaman burada portföy ve izleme listesini görüyoruz. Ancak şu anki güncel haline baktığımız zaman burada yeni eklenen birçok özellik görüyoruz. Bunlardan en belirgin olanları swap, bridge ve stake. Şimdi bu portföy ve izleme listelerini anlatmayacağım. Çünkü onlar zaten kanalımızdaki bu videoda detaylı bir şekilde anlatılmış. Açıklamalar kısmında da bu videonun linkini bulabilirsiniz. Hatta şu an kartlar listesinde o videoyu görebilirsiniz. Bunların nasıl kullanıldığını merak ediyorsanız eğer o videoyu izleyebilirsiniz. Şimdi ben burada yeni gelen özellikleri tanıtacağım. Bunlar swap, bridge ve stake. Aslında bunlar bizim yabancı olduğumuz terimler değil. Bunları zaten biz günlük olarak yapıyoruz. Özellikle swap'ı belki her gün onlarca swap işlemi yapıyoruz. Bridge yine aynı şekilde. Stake'de arada bir yapıyoruz diyebilirim. Şimdi bunların normallerinden hiçbir fark yok. Direkt olarak aynı. Örneğin Arbitrum ağından ben bir swap yapacak olayım buradan. Ethereum'u seçtim. Ardından işte mesela burada linki seçeyim. Benim cüzdanımda şu an 0.035 Ethereum bulunuyor. Buraya 0.01 diyeyim. Hatta biraz daha düşük bir rakam gireyim. 1.77 dolarlık bir işlem. Bunu seçtim. Ardından eğer buradan slipajı ayarlayacaksanız, ki mümkünse buna hiç karışmayın, buradan ayarlayabilirsiniz. Get butonuna bastığımız zaman bizi şöyle bir ekrana yönlendiriyor. Buradan swap işleminin detaylarını bize gösteriyor. Ödeyeceğimiz tahmini fee ücreti burada 0.25 centlik bir fee ödeyeceğiz. Bunu zaten gidip normal bir platformda da yapsak aşağı yukarı aynı fee'yi ödüyor olacaktık. Buradan en aşağıda bulunan swap'a bastığım zaman cüzdanımdan bir onay ekranı geldi. Buradan onayla diyorum ve saniyesinde onaylanıyor. Şimdi tekrar geri dönelim. Buradaki işlemin bir de tersini yapabiliriz. Şu şekilde linki seçiyorum. Ardından Ethereum'u seçtim. Maksimum dedim. Buradan tekrar get diyeceğim.
Tabi buradaki işlemi onaylamadan önce bakın gördünüz buradan approve diyor. Buradan bizden bir yetki istiyor. Sen bu akıllı kontrata güveniyor musun? Sen bunu ilk defa yapıyorsun diyor. Ben buradan approve'a bastım. Ve az önce anlattığım bu yeni özelliği burada görüyoruz. Ben buradan maksimum diyerek o anki yaptığım işlem kadar yetki veriyorum. Ben cüzdanımı güvende tutmak istiyorum. Dolayısıyla sadece o an ne kadarlık bir işlem yapacaksam o kadarlık bir yetki veriyorum. Ardından sonraki deyip onayla diyorum. Şu şekilde bu sefer swap diyeceğim. Swap içinde MetaMask'tan şöyle bir onay ekranı geldi. Buradan onayla diyorum ve swap işlemi tamamlandı. Link şu şekilde linki eğer tekrar Ethereum yaparsam mesela az önce approve verdim. Ancak ben bu swap işlemini tekrarlamak istersem tekrar approve vereceğim. Çünkü verdiğim yetki o anki işlem kadardı. Şimdi swap işlemi bu kadar. Aslında bu birazdan diyeceklerim hem swap hem bridge hem de stake için geçerli. Burada gördüğünüz gibi sadece Arbitrum yok. Birçok ağ var. Bizim de günlük olarak zaten bu ağlardan dediğim gibi hepsinden bir şekilde swap yapıyoruz. Hani çok sık kullanmasanız bile MetaMask'ı en azından haftada böyle 1-2 kez swap yapma gereği duyuyorsunuzdur. Bunu başka platformlarda yapacağınızda gelip burada yapabilirsiniz. Hem herhangi bir şey kaybetmemiş olacağız hem de MetaMask'tan olası bir airdrop gelirse buradan bu airdrop'tan faydalanma şansımızı arttırmış olacağız. Ne kadar çok işlem yaparsak o kadar iyi. Ardından bridge'e geçtik. Şu sağ tarafta gördüğünüz şey önemli değil. Ben bu videodan önce de bir bridge yapmıştım. Bu onun ekranı. Bunu şu şekilde kapatalım. Bu bridge'e geldiğimiz zaman da burada gördüğünüz gibi işte Arbitrum, Optimism, BNB, Polygon, Avax vesaire bunların hepsi var. Mesela ben burada Ethereum ağından şu şekilde Arbitrum ağına bir coin transferi edecek olursam, bir bridge edecek olursam şu şekilde cüzdanımdan Ethereum ağına geçiş yapıyorum. Ardından buradan coin'imi seçiyorum. Ethereum'u seçtim ve ne kadarlık göndereceğimi seçeceğim. Buradan şu şekilde hatta şöyle göstereyim. 10 dolardan küçük bir bakiye yazdığım zaman şöyle bir hatayla karşılaşıyorum. Çünkü bu bridge işlemini tamamlayabilmek için minimum 10 dolarlık bir işlem yapmam gerekiyor. Minimum 10 dolarlık bir bridge yapmam gerekiyor. Şu şekilde gördüğünüz gibi işlemi olabileceğini söyledi bana. Burada bana önerdiği platform Hopbridge. Ortalama olarak ödeyeceğimiz fee, şöyle küçülteyim bunu, 5 dolar. Yaklaşık da 10 dakika sürüyor. Ben bu videodan önce 7-17'de yani yaklaşık bir 15 dakika önce bir işlem yapmıştım. O işlemde işte 7 dakika gibi bir sürede onaylanmıştı. Şimdi tekrardan Submit Transaction dersem eğer buradan MetaMask'tan onay ekranı çıkacak. Burada bende yeteri kadar fee yok çünkü tam olarak cüzdanımdaki bakiyeyi yazmışım. Ancak burada sizdeki fee yetecektir. Buradan onayla dediğiniz zaman işlem başlayacak. İşlemin ortalama olarak süreceği dakika zaten burada yazıyor. Ortalama 10 dakika süreceği yazmış. Ancak ağın yoğunluğuna göre de bu değişebilir. 15 dakika kadar sürebilir. Bridge işleminde yaptıktan sonra stake tarafına geçelim. Stake tarafında iki farklı işlem var. Biri Lido, diğeri de Rocket Pool. Rocket Pool maksimum uyarısını görüyorsunuz burada. Buraya kilitlenen miktar maksimum seviyeye ulaştığı için artık buraya herhangi bir stake yapamıyoruz. Onun yerine Lido tarafından stake yapacağız. Şimdi Lido'ya girdim. Buradan zaten direkt olarak Ethereum'u açtım. Ben buraya ne kadarlık stake edeceğimi yazıyorum. İşte ben buraya 0.001 yazdım. Buraya yazdığım zaman direkt olarak aşağı tarafta şöyle bir ekran, şöyle bir kısım belirecek. Burada iki farklı seçeneğimiz olacak sadece. Aylık ve yıllık. Bu ne kadarlık süre stake edeceğimizi belirtiyor. Aylık olarak stake mi edeceğiz yoksa bir yıllık mı stake edeceğiz? Hemen altında bu stake'in sonunda kazanacağımız miktarı bize gösteriyor. Ben mesela bunu aylık olarak stake etmek istediğim zaman buradan aylığı seçip en aşağıdaki review butonuna basıyorum. Ardından karşıma böyle bir ekran çıktı. Bu stake işlemi sonucunda yaklaşık 8 dolarlık bir fee ödeyeceğimi söylüyor bana. Buradan confirm dediğim zaman benim cüzdanımda tabii yeteri kadar fee olmadığı için muhtemelen yine hata verecek. Vermedi. Buradan onayla dediğim zaman stake işleminde yapmış oluyorum. Ben şu an onaylamadım. Daha önce zaten buradan stake yapmıştım. Gördüğünüz gibi MetaMask'ın olası airdrop'una faydalanabilmek için burada 3 farklı yolumuz var. Swap, Bridge ve Stake. Dediğim gibi bunlar zaten normalde de yaptığımız işlemler.
Sırf MetaMask'tan airdrop alabilmek için gelip buradan devamlı işlem kasmanıza bile gerek yok aslında. Günlük yaptığınız işlemleri burada yapmanız MetaMask'tan gelecek bir airdrop'tan hak kazanmanızı oldukça arttıracaktır diyorum. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Kanala abone olmayı, videoya like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Aklınıza takılan bir soru varsa yorumlarda veya Telegram kanalımıza sorabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.